Bu hafta birçok sürprizle ve birçok sorunla karşılaştık. Selamlar, ben Murat. Evimin bir odasında akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Bugün siz de haftalık vlogların ikincisini izliyorsunuz. Genel olarak bütün akvaryumları detaylı bir şekilde göstereceğim. Yaşadığım problemlere değineceğiz. Birkaç farklı sıkıntımız var. Üreyen balıklarımıza değineceğiz. Çok hızlı büyüyen, çok güzel yavrularımız var. Biraz yavru hasadı yapacağız. Bazı yavruları alıp başka yerlere koyacağız ki gelişimlerini destekleyebilelim. Aynı zamanda akvaryumları gösterirken de size farklı gelişmelerden bahsedeceğim. Akvaryumlara geçmeden önce küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Bu kanal beklediğimden çok daha hızlı büyüdü ve beğenilerinizle, yorumlarınızla beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Bu işin bu kadar kısa sürede böyle güzel ilgi göreceğini ben tahmin edemezdim. Gerçekten beni çok şaşırttınız. Destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hep birlikte burada güzel bir akvaryum topluluğu oluşturacağız. Topluluk demişken topluluk sekmemizde artık balık kartları yayınlamaya başladım. Bu balık kartlarını şu an sağa sola bir yere koyarım. Hem videolarda kullanmaya çalışacağım. Örneğin bir kılıç kuyruğa geldiğimizde detaylarını anlatırken yanında küçük balık kartları çıkacak. Siz de topluluk sekmesinden bu balık kartlarını görüntüleyebilir, elinizde beslediğiniz türler hakkında yorumlar yapabilir ve benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Bunun da küçük duyurusunu buradan yapmış olayım. Şimdi akvaryumlara geçelim, problemlerden bahsedelim, yapacaklarımızdan bahsedelim, yavrularımızı alalım, özel kaplarını ayıralım ve gelişimlerini burada takip etmeye çalışalım. Aynı zamanda gidişattan da biraz bahsetmeye çalışacağım. Hadi akvaryumların başına geçelim. Şimdi ilk olarak Albino Sky Blue'ların ve Mickey Mouse Platy'lerin bulunduğu akvaryuma gelelim. Bu akvaryumda geçen haftada bir yeşil su sorunumuz vardı ama burada problemler artık giderek büyüyor. Buraya hızlı bir müdahale gerekiyor. Ben aslında hafta içi bayağı bir su değişimi falan yaptım ama yeşil su giderek artıyor. Balıklarda gördüğünüz gibi bir kuyruk erimesi problemi var. Bunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım. Bazıları çok sağlıklı ki birkaç müdahale yaptım. Bazıları ciddi şekilde yıprandılar. Yani bunun tam olarak sebebini ben anlayamadım ama su değişimleriyle toparlayacağız. Merak etmeyin, bu kuyruklar çok hızlı şekilde toparlıyor. Şu anda biraz böyle yıpranmış gözüküyorlar ama keyifleri yerinde. Şu kırmızı arkadaşları buradan ayırmam lazım artık. Çünkü alttan gelen yeni dişiler artık çiftleşmeye hazırlar. Onları ayırmam lazım ki tamamen bu mavi formdaki, Sky Blue formundaki balıkları üretebilelim. Onlar da aslında albinolar ve çok güzel görünüyorlar bana sorarsanız. Ama tam renginde balık üretmek istediğim için bunları buradan alacağım. Şöyle detaylarını biraz daha göstermeye çalışayım. Gerçekten aslında güzel balıklar. Bunlara yakın dişiler çıkarsa da bunları da bu şekilde üretmeye çalışacağım. Bunların bir ismi var mıdır, soyu sopu var mıdır bilmiyorum ama burada üreteceğiz. Sonra Mickey Mouse Platy'lere gelelim. Bunlar bu hafta bir doğum yaptılar. Sizin istekleriniz üzerine ben bu hafta her gün video yayınlamaya çalıştım. Mickey Mouse Platy'lerin doğumunu orada paylaştım aslında. Bunlar bir doğum yaptılar. Bir de dişimiz yuvalıkta doğumu bekliyor. Sonra gelelim asıl meseleye. Buradan bu yavrulukların hepsini kaldıracağız. Gördüğünüz gibi burada çok güzel Albino Sky Blue yavrularımız var. Burada artık resmen büyümüş yavrularımız var. Yani bunlara akvaryumda kimse müdahale edemez diye düşünüyorum artık. Şurada bir tane sıkıntılı kambur balık var. Yani aslında onun çıkmaması lazımdı ama demek ki bir yerlerde bir gen uyuşmazlığı oldu. Bunların da kan hattını mutlaka kontrol edeceğim. Bir yavru demek diğerlerinin de gelebileceği anlamına geliyor aslında. Burada hem erkeklerde bir ayıklama hem dişilerde bir değişim mutlaka yapacağız. Bu akvaryumun sorunlarından en büyüğü şu anda şöyle salyangozlara göstereyim. Burada bir patos sarmaşığı vardı ve bir anda hadi kardeşim görüşürüz deyip hayata veda etmeye başladı. Daha doğrusu bir kökünü tamamen kesti ve bu suyu gerçekten bozmaya başladı. Salyangozların önemini göstermek için ben buna müdahale etmedim ama gördüğünüz gibi salyangozlar bu bitkiyi yok etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Hatta hepsi burada. Tabi bu da salyangozların nüfus patlamasına sebep oluyor. Biraz da ben yemleme oranını fazla kaçırınca doğumlar oldu, işte yavrular büyüyor falan derken burada biraz karmaşa oldu. Şimdi bu kök kısmı buradan komple alacağım. Burada ciddi bir su değişimi yapacağız bu akvaryumda. Bu yavruların tamamını buradan alacağım. Çünkü sadece bunlar yok. Aynı zamanda şuradan şöyle göstereyim. Aynı zamanda burada yeni doğmuş yavrularımız da var. Bayağı da içerisinde salyangoz var şu anda. Bunları buradan almamız lazım. Bir an önce buraya müdahale etmek lazım yani. Bir de
yeni doğan plati yavrularımız var. Bunları da alıp bir an önce geliştirmek istiyorum. Bu akvaryumla ilgili yaşadığım bir diğer sürpriz, ben platilerin ilk doğumunu kendim yaptırdım diye düşünüyordum. Ama akvaryumda zaten doğmuşlar. Bakalım görebilecek miyiz, size hemen bir yakından göstermeye çalışayım. Burada akvaryumun içerisinde gezen 3 tane plati yavrusu var. Bazıları neredeyse şu yavruluktaki yavrular kadar büyümüş. Beni çok şaşırttılar. Herhalde şuradaki yeşil sudan gözükecek mi bilmiyorum ama Javamos'un içerisinde saklanıyorlar şu anda. Artık biraz cesaretlerini toparlayıp ortaya çıkmaya başlamışlar. Hemen onları bir bulayım, göstereyim ya. Evet, ilk plati yavrusunu şurada görebilirsiniz. Balıklar izin verirse. Gerçekten artık kocaman olmuş. Pipofilteden beslenmeye devam ediyor. Bunu artık bu akvaryumda yiyebilecek bir balık yok. Yani ben ilk büyük yavru, şuradaki yavru sanırken, şu yavruyu büyük sanıyorken, yani akvaryuma doğmuş, büyümüş sanıyorken abisi varmış. Abisi ya da ablası artık bilmiyorum. Bunları buradan toparlayacağım. O plati yavrularını da alacağım. Çünkü başlarına bir şey gelsin istemiyorum. Ayrı bir kapta hepsini artemyalarla büyüteceğiz. Bu akvaryuma ciddi şekilde müdahale edeceğiz şimdi. Sonra bir alttaki akvaryuma geldiğimizde burada panda entlerlerim var. Bildiğiniz gibi burada da bir yeşil su problemimiz vardı ama artık o problem tamamen giderildi. Sık su değişimleriyle biraz da ışığı kısarak buradaki problemi çözdük. Artık suyumuz gayet net. Anaç balıklarımız gayet mutlu. Şöyle kıpır kıpır geziyorlar. Yeşil su problemini burada çözdük artık. Burada doğumlar devam ediyor. Tabii balıklar bir yandan da büyüyorlar. Baya büyük panda entlerlerimiz var. Şöyle göstereyim. Artık dişi erkeği bırakın. Burada doğum yapmaya başlayan balıklar var. Burası gerçekten çok keyifli oldu. Netlik kazanınca akvaryum daha da güzel oldu. Baya bir yavrumuz var şimdilik. Javamos buradan sarkmaya bile başlamış. Burası bu şekilde devam ediyor. Kendi yavrularıyla kendi hayatlarını devam ettiriyorlar. Burası gerçekten sevdiğim bir akvaryum. Çok fazla müdahale etmediğim akvaryumlar gerçekten en sevdiğim akvaryumlar oluyorlar. Bir diğer keyifli akvaryumumuz entlerler ve kılıç kuyrukların bir arada yaşadığı akvaryum. Burası gerçekten güzel gelişim gösteriyor. Amazon hançerleri bayağı büyüdü içeride. Bayağı da güzel balıklar var şu anda. Kılıç kuyruklar güzel doğuruyorlar. Güzel yavrular veriyorlar. Aynı şekilde entlerler de öyle. Popülasyon gayet güzel gelişiyor. Ama burası artık bunlara yetmiyor gibi gelmeye başladı. Çünkü yeni doğumlar olacağı zaman balıklar strese giriyorlar. Çok saklanacak yer bulamıyorlar. Hem bu entlerlerin bu kadar kıpır kıpır oluşu kılıç kuyrukları bir tık rahatsız ediyor gibi geliyor gözüme. Belki ilerleyen haftalarda bu akvaryumdaki balıkları ikiye bölebiliriz. Şu anda bunun için çok uygun yerim yok ama yeni yerler oluşturmaya çalışıyorum. Bakalım. Burası gerçekten güzel, keyifli bir akvaryum. Bitkiler çok güzel büyüyorlar. Bitkiler büyüyünce, doğal ortam oluşunca balıklar da çok güzel büyüyorlar. Genel olarak bu şekilde kılıç kuyruklarımızda. Yeni dişilerimiz artık hamile kalmaya başladılar. Doğum yapanlar da var tabii ki içlerinde. Bunların hepsi entlerlerde dahil benim kendi yavrularım. Gerçekten güzel, keyifli bir akvaryum. Burada bir cüce vatozum da var ama görmek çok mümkün değil şimdilik. İlerleyen videolarda onların da yavrulama dönemlerini sizlere vlog haline getireceğim cüce vatozlarında. Burası da bu şekildeydi. Üretim kaplarına geçelim. Evet, ilk kabımızda Japon Blue Lepistetlerimiz yer alıyor. 3 dişi 3 erkekler. Burada yeni doğumlar oldu. Gerçekten güzel böyle şu an benden yem bekledikleri için bayağı bir hareketliler. Gerçi zaten ne kadar sağlıklı olduklarını hareketlerinden anlayabilirsiniz. Güzel doğumlar gerçekleşiyor burada ama bazı yavrularda birkaç sıkıntı gördüm. Buraya müdahale etmek gerekecek. Belki ilaç tedavisi kullanmamız gerekebilir. Bazı yavrular böyle yüzerken kendilerini salıyorlar ya da böyle çok fazla böyle kuyruklarını sallıyorlar. Bunlar biraz sıkıntılara işaret ediyor. Tabii ki de burada sıkıntılar olacak çünkü canlı hayvanlarla uğraşıyoruz. Bunların hiçbiri biblo değil ki koyalım olduğu gibi kalsın. Bu problemleri çözmek için elimizden geleni yapacağız tabii ki de. Yeni doğumlar oldu. Herhalde geçen hafta bir 50 yavru falan vardı. Şu anda burada bir 60-70 yavru var gibi. Size şimdi burada bahsettiğim sıkıntıyı biraz göstereyim. Gördüğünüz gibi yavrularda böyle bir kuyruk problemi varmış gibi yüzüyorlar. Bunu çözeceğiz. Şu anda bu konuyla ilgili hem araştırıyorum hem de bir şeyler deniyorum. Nihai sonuçlara vardığımda size de detaylarını bildireceğim. Tabii ki de her şey dört dörtlük değil. Böyle sıkıntılar mutlaka olacak, mutlaka yaşanacak. Biz bu sorunları bir şekilde çözeceğiz. Sağlıklı yavrular da var içerisinde ama böyle 3-5 yavrunun bu şekilde yüzdüğünü görüyorum. Bir iki gündür bu şekildeler.
Bakalım bunlara bir müdahale edeceğiz en kısa sürede. Gelelim en güzel üreyen kolonilerden bir tanesine. Burada Snow White lepisteslerim var. Daha önce bahsetmiştim. Buradaki yavruların hepsi, buradaki balıkların hepsi benim kendi yavrularım. File sistemiyle üretiyorum. Gerçekten verimlilikleri çok yüksek. Şu anda verimlilikler en üst seviyeye ulaşmış durumda. Hatta şöyle göstereyim. Artık içerisinde büyüyen, renk alan baya yavru var. Bu yavrular baya kendilerini gösteriyorlar. Yeni kardeşlerini yemedikleri için şu an bir problem yok. Bir arada durabilirler. Gerçekten büyüyen balıklar var. Buradan güzel bir koloni daha çıkacak gibi. Bu balıkları da kendim üretim için ayırmayı düşünüyorum. Çünkü sonrasında Snow White kanatlı bulmak hem zor olacak hem de kendi kanatlılığını güncellemek zor olacak. Bunları ayırmayı düşünüyorum, ilk büyüyen yavruları. Daha sonrasında bir alttan gelen yavruları da yine sizlere sunmayı düşünüyorum. Bakalım başarılı olabilirsek buradaki üretimde, yani alttan gelen yavruların üremesinde Snow White'lar bu şekilde kendilerini geliştirerek devam edecekler. Gerçekten çok sağlıklı, çok güzel balıklar. Şu erkeklerin şuradaki parmağımın ucundaki erkeğin iriliğine bakın. Hem gövde hem kuyruk yapısıyla gerçekten çok güzeller. Bunlar bildiğiniz lepistesler gibi çok büyük kuyruklara sahip olmuyorlar. Küçük beyaz yuvarlak kuyruklara sahip oluyorlar. Bu yüzden de çok hoşuma gidiyorlar açıkçası. Şu anda keyifleri yerinde, tıkır tıkır da doğumlara devam ediyorlar. Yan tarafta sayıları az ama yavruları çok olan koyu lepistes kolonimiz var. Buradaki balıkların sayısı gerçekten az. Şu anda koyu lepistes bulmakta biraz zorlanıyorum. Daha doğrusu buluyorum da ithal balıklar oluyorlar, iç parazit oluyor. Bunları bu kan hattına bulaştırmak istemiyorum. Şu anda bu arkadaşların keyfi yerinde, doğumları da güzel devam ediyor. Şöyle koyunların yavrusunu da göstereyim. Bunlar bir haftada gerçekten iyi boy attılar. Güzel keyifle burada geziyorlar. Pipo filtreyi şimdilik kapattım suyu dalgalandırıyor diye. Gerçekten güzel yavrular var. Boylanmaya da başladılar, renklenmeye de başladılar. Bunlar da keyifli burada büyüyorlar. Yani burada doğum yapan şu anda 3 dişi var ama buna rağmen güzel verimlilikte yükseliyorlar. Herhalde önümüzdeki hafta artık şu yavrular tamamen renk almış olacaklar. Şu büyük yavrular. Tamamen kendilerini göstermeye başlamış olacaklar. Hatta kuyrukları kızarmaya başlamış bazılarını. Bayağı da güzel yavrular var burada. Bunları da büyütüp işte stoklarımıza eklemeye devam edeceğiz. Evet, geldik asıl bombalara. Burada pineapple kılıç kuyruklar var. Bir erkek 3 dişi şu anda görüyorsunuz. Bir erkek daha var ama o biraz saklanıyor. Küçük olduğu için bu erkek ona baskınlık yapıyor. Gayet güzel. Burada yeni bir doğum oldu. Bir önceki doğumdan çıkan yavrular gördüğünüz gibi bayağı büyüdüler artık. Bayağı balık oldular diyebiliriz. Ufacık doğmuşlardı. Şu anda artık kabın her yerinde geziyorlar. Kuru yem yiyorlar, artem yiyorlar. Hallerinden memnunlar. Küçük dişlerden bir tanesi daha doğurdu ama yavrularını ayırt etmek biraz zor. Az doğum yapınca iri doğuruyorlar. O yüzden diğer yavruların arasında kaynıyorlar. Buradaki yavruların tam net sayısını bilmiyorum ama bayağı bir yavrumuz var. Genelde burada köşede takılıyorlar. Buradan yem attığım için genelde burada bekliyorlar. Burada da üretim devam ediyor. 3 dişi olduğu için her hafta doğum olmasa da 15 günde bir, 20 günde bir mutlaka bir doğum olmuş oluyor. Buradaki koloni sayısında yukarıdan büyüyen, biraz sonra akvaryumda göreceğiniz pineapple yavrularla arttıracağız buradaki koloninin sayısını da. Kılıç kuyruklar da bu şekilde. Evet, her hafta göstermekten çok keyif aldığım balıklar burada. Pineapple kılıç kuyrukları bu akvaryuma aldığımız videoda gördüğünüz balıklarla şu anki balıklar arasında gerçekten ciddi fark var. Burada bayağı keyifleri yerinde. Bayağı da hallerinden memnunlar. Çok ciddi şekilde balık sayısına ulaştık burada. Hem büyümeler hem üremeler devam ediyor. Bir yan akvaryumdan buraya sürekli balık akışı oluyor. Büyüyenleri sürekli buraya aktarıyorum. Hem kılıç kuyruklar hem lepistesler çok güzel boylanıyorlar. Yakında bunlar da büyük bir akvaryuma geçmek isteyecekler. Çünkü artık buraya sığamadıklarını hissetmeye başladım. Bunun için de yeni bir akvaryum seti kurmamız gerek. Bakalım onu da ilerleyen haftalarda yapacağız. Hem bunları buradan alacağız, yeni bir akvaryuma geçireceğiz. Hem buraya küçük yavrular aktaracağız. Hem ciklet türleri için yeni bir koloni akvaryumu kuracağız. Bayağı işimiz var aslında. Şimdilik böyle keyifli takılıyorlar. Bu akvaryumu çok seviyorum kalabalık olmasından dolayı. Artık dişiler, erkekler bayağı, lepistesler konusunda konuşuyorum, bayağı fark edilmeye başladılar. Bayağı artık çiftleşmeye başladılar. Fark edilmeye bırakın. Bu akvaryumda bu şekilde devam ediyor şimdilik yoluna. Şu erkek bayağı güzelmiş. Evet, yandaki doğum akvaryumuna geçecek olsak burada da küçük bayağı bir yavrumuz var. Bunların çoğu yeni doğuyor. Çünkü ben büyüyenleri, bu boyutlara gelenleri, şuradaki arkadaş gibi yakalayabilirsem, bu boyutlara gelenleri yan akvaryuma alıyorum.
Bayağı bir 10 tane falan da burada büyüyen yavru var, yan tarafa geçecek. Koloninin keyfi fazlasıyla yerinde. Burada güzel güzel üremeye devam ediyorlar. Kuyruklar, renkler gerçekten benzersiz seviyelere çıktı. Bu koloni hatırlayacağınız üzere benim üretimden arta kalan yavruları, renklerini beğenmediğim yavruları ayırarak oluşturduğum bir koloniydi. Ama şu anda belki de özel tür kolonilerinden çok daha fazla üreyen göz bebeklerim oldular. Burada bayağı bir dişi erkeğimiz var. Tam net sayısını bilmiyorum. Koyunların altından gelen yavrular var. Mesela şu kırmızı erkekler gibi. İşte panda hintlerlerden çıkan turuncular var. Onların dişlerini de ayırdım ben buraya gerçi. Bir şekilde farklı bir balık karışmış arasından farklı kanatları çıkmış gibi olanlar vardı. Onları hep ayırdım buraya. Şu anda keyifler yerinde, doğumlar devam ediyor. Zaten şuradan anlayabilirsiniz doğumların ne derecede devam ettiğini. Buradan güzel güzel yavrular almaya devam ediyoruz. Yavrular pipo filtreden beslenmeye devam ediyorlar. Bu akvaryumda şöyle güzel bir sarı erkek de çıkmış. Bunu da artık alalım, yan tarafa ayıralım. Videodan sonra bunun da yeri büyük balıkların yanı olacak. Şimdi yorumlara çok sık sarılan bir akvaryuma geldik. Abi ciklet, abi ciklet. Ciklet balıklarımız var ama şu anda büyüyecek boyutta değiller. Mesela çok güzel avratoslarımız var. İşte bu albino tavus cikletlerimiz var. Aynı şekilde OB tavus cikletlerimiz var. Beyaz yunuslarımız var. Burada yavaş yavaş büyüyorlar. Bunlar büyüdüklerinde güzel koloniler kuracağız. Şöyle yunusları biraz göstermeye çalışayım. Bunlardan ayrı bir akvaryumda biraz daha var. Onlar daha da küçükler. Bunları büyütüp kendi kolonilerimi kurmaya çalışıyorum. Yani ciklet videoları isteyenler için yakında çok güzel ciklet videoları da burada olacak. Burada da son durum bu şekilde. Güzel güzel tertemiz sularına takılıyorlar. Şimdi bu yavrulukları buradan alalım. Yavruları kaplara aktaralım. Boyutlarına göre bir ayıralım. Ona göre gelişimlerini takip edelim. Şimdi bunları buradan bir toparlayıp hemen geliyorum. Yavrulukları akvaryumdan çıkardım. Şöyle bir kabın içerisine aldım. Gördüğünüz gibi buradaki yavrular bayağı büyümüş. Bunlar artık akvaryuma geri gidebilirler. Yani bunlara yiyecek balık olduğunu düşünmüyorum akvaryumda. Sonra şurada yine büyümüş albino sky blue yavrularımız var. Plati'yi de görüyorsunuz. Ben onu tek sanmıştım ama akvaryumda devamı varmış. Bolca salyangoz yumurtası var bu arada yavruların etrafında. Onları temizleyeceğim biraz sonra. Burada yine büyümüş albino sky blue yavrularımız var. Yani her yavrulukta bir 50 yavru olsa herhalde bir 150 yavrumuz var şu anda burada büyümüş. Burada bir tık daha küçük yavrularımız var. Bunları saklama kabında bırakacağım. Buraya bir tane pipo filtre bağlayıp bu yavrular burada diğer plati yavrularıyla birlikte büyüyecekler, boylanacaklar. Bunlar da plati yavrularımız. Yani sadece 2 yavruluğumuzu akvaryumdan ayırmış olacağız. Diğer balıkların tamamı akvaryuma geri gidecekler. Özellikle büyükler beni çok şaşırttı. Şunlar bayağı balık olmuş artık. Bunları yiyebilecek balık yok. Hatta bunların boyutunda akvaryumda balıklar var zaten. Bunları salacağız. Burada 50'den fazla var mıdır bilmiyorum. Tahminlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Bu balıkları da hasat etmiş olduk aslında akvaryumdan. Doğumlarından itibaren akvaryumdaydılar. Orada büyüdüler. Gayet güzel boylanmışlar. Aşağı yukarı 35 günlük, 40 günlük yavrular bunlar. Şimdi akvaryumda çok daha güzel, hızlı bir şekilde gelişim gösterirler. Şu büyük yavrularla kapanış yapalım. Evet, bu haftalık vlogda size yine bol bol yavru göstermeye, balıkların gidişatından ve problemlerden bahsetmeye çalıştım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni doğumlarda, yeni yavrularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.